Şimdi gözlerinizi kapatın ve bir an için kendinizi bambaşka bir bedenin içinde hayal edin. Sabah uyanıyorsunuz ama aynada gördüğünüz kişi siz değilsiniz. Dünyaya bir narsistin gözlerinden bakıyorsunuz. İlk birkaç saniye tuhaf geliyor. Sonra fark ediyorsunuz ki etrafınızdaki tüm insanlar bulanık. Yüzleri var ama ifadeleri yok. Sesleri var fakat söyledikleri önemli değil. Onlar birer insan değil, sanki birer nesne, birer alet ya da sahne dekoru. Ben Mustafa Cay. Narsistin iç dünyasına hoş geldiniz. Burası bir cehennem mi, bir cennet mi? İkisi de değil aslında. Burası duygusal olarak donmuş, empatinin çöktüğü, her şeyin ve herkesin sadece bir amaç için var olduğu tuhaf bir simülasyon. Bugün size bu dünyayı biraz daha yakından göstereceğim. Çünkü bir labirentin haritası olmadan oradan dışarı çıkamazsınız. Narsistin iç dünyası devasa aynalarla doludur. Nereye bakarsa baksın gördüğü tek şey kendi yansımasıdır. Ama bu yansıma hiçbir zaman yeterince tatmin edici olmaz. Aynaya her baktığında ya sonsuz kudretli bir güç ya da bir hiç görür. Bunun ortası yoktur. Düşünün, sabah yataktan kalktığınızda içinizde devasa bir boşluk var. Sanki göğsünüzün ortasında bir kara delik. Bu kara delik sürekli bir şeyleri yutmak istiyor. Övgü, hayranlık, ilgi, onay ama ne kadar yutarsa yutsun asla doymuyor. Şimdi eşinize bakıyorsunuz ama onu gerçekten görmüyorsunuz. Onun yorgunluğunu, duygularını, hayallerini fark etmiyorsunuz. Sadece şunu görüyorsunuz. Bana ne veriyor? Bugün beni övdü mü? Hayır. O zaman bugün hiçbir şey hak etmiyor. Tıpkı eski model bir telefon gibi çalışmıyor. Güncelleme almıyor. O zaman onu değiştirmek lazım. Ya da işe yarayana kadar üzerinde baskı kurmak lazım. Normalde empati adeta bir kas gibidir. Birinin ağladığını gördüğünüzde o kas harekete geçer. Sizin de gözünüz yaşarır. Birinin sevindiğini gördüğünüzde o kas ısınır ve sizin de yüzünüzde bir gülümseme belirir. Ama narsistin beyninde bu kas ya hiç gelişmemiştir ya da atrofiyle donup kalmıştır. Bir narsist olarak şimdi birine bakıyorsunuz ve o kişi ağlıyor. Sizin için bu ağlama sesi nedir biliyor musunuz? Bir arka plan gürültüsü gibi. Tıpkı klima sesinden ya da trafik gürültüsünden bir farkı yok bunun. Hatta daha da kötüsü bu ağlama sesi rahatsız edici. Neden böyle yapıyor ki? Ben şu anda iyi hissediyordum, o benim enerjimi çalıyor falan diye düşünüyorsunuz. Empati olmadan dünya iki boyutludur. Bir video oyunundaki karakterler gibidir insanlar. Onların da acı çektiğini, hayal kırıklığına uğradığını, kırılgan olduklarını bilirsiniz ama hissetmezsiniz. Tıpkı filmdeki bir karakterin öldüğünü görüp de gerçekten yas tutmamanız gibi. Çünkü o gerçek değil. Sizin için diğer insanlar da işte bu kadar gerçek. Yani değiller. Narsistin dünyasında sürekli oynanmakta olan tek bir oyun vardır ve bu da kral tahtı oyunudur. Ya tahtasınızdır ya da değil. Eşit iki insan yan yana duramaz onlara göre. Birisi illaki tepede olmalıdır. Bir partiye gittiğinizi düşünün. Orada sizden daha çok ilgi gören biri olabilir. Bu sizin için ne demek? Dünya çökmüştür artık size göre. O kişi dikkat çektiği her saniye sizden bir şeyler çalar. Çünkü dünyadaki tüm dikkat sizin hakkınızda olan bir kaynak. Bir başkasının ona sahip çıkması hırsızlıktır. Ya da tam tersi, odadaki en parlak yıldız sizsiniz. Herkes sizi dinliyor. Sizinle fotoğraf çektirmek istiyor. Size gülüyor. İşte bu var olmanın tek anlamıdır. Ama bu da çok kısa sürer. Sonra yine bir boşluk oluşur. Yine bir duygusal açlık. Yine daha fazla onay ihtiyacı. Şimdi eve dönüyorsunuz ve eşiniz sizi kapıda karşılıyor. Günü nasıldı diye soruyor size. Ve siz kendinizden bahsetmeye başlıyorsunuz. O bir şeyler söylemeye çalışıyor ama içinizdeki ses hemen devreye girip daha benim sözüm bitmedi diyerek bunu kabul edilemez bir biçimde yok sayıyor. Ve hemen yine sazı kendi eline alıp onun hikayesini geçersiz kılıyorsunuz. Evet ama benim başıma gelen çok daha önemliydi diye devam ediyorsunuz konuşmaya. Onu bütünüyle yok sayarak. Narsist için hayat gerçekten de çok yorucudur. Çünkü sürekli rol yapmak zorundasınızdır. İçeride öfke, kontrol edilmemiş bir kibir, sürekli tetikte olmak ve hep bir savunma hali. Ama dışarıda harika bir insan, mükemmel bir eş, fedakar ebeveyn. Bu iki taraf
Sürekli dengede tutulmalı. Topluluk önünde eşinize güzel hediyeler verir, aşk dolu sözler söylersiniz ve herkes ne kadar da harika bir çift der. Ama eve döndüğünüzde gerçek tiyatro başlar. Çünkü artık seyirci yok. Alkış almaya gerek yok. Eve geldiğinizde maske çıkar ve ortaya o soğuk, ilgisiz, eleştirel ses çıkar. Yemeğin tuzu eksikti. Bugün neden o elbiseyi giydin? Arkadaşların çok sıkıcı gibi. Düşünün, günde 8-10 saat boyunca bir maske takıyorsunuz ve o saatler boyunca kendinizi bütünüyle kusursuz göstermeye çalışıyorsunuz. Bu inanılmaz bir enerji ister. Ve geriye ne kalır? Eve geldiğinizde patlayacak birileri lazım. İşte yakın ilişkilerdeki herkes tam da bunun için vardır. Duygusal bir çöp kovası olarak. Bütün bir gün boyunca bastırılmış öfke, hayal kırıklığı ve eleştiriler ona dökülür. Dışı seni, içi beni yakıyor dedikleri tam olarak budur işte. Bir narsist olarak şimdi en kırılgan noktanıza dokunalım. Eleştiri. Biri size bir geri bildirimde bulundu diyelim. Yapıcı bir öneri paylaştı. Normal bir insan bunu dinler, düşünür, belki kabul eder, belki de etmez. Ama siz bir narsist olduğunuz için bu öneriyi dinlediğiniz an içinizde bir alarm sesi çalar. Saldırı altındasın der. Kendini savun der. Eleştiri sizin için varoluşsal bir tehdittir. Çünkü eğer bir noktada eksik hissederseniz o devasa yapı çöker. Kibir bir kale gibidir ve burada her bir taş çok önemlidir. Bir taşı kaldırdığınızda tüm kale sallanır. Bu yüzden en küçük bir eleştiriyi bile bir savaş ilanı olarak algılarsınız. Şimdi eşiniz size diyor ki, dün söylediğin o söz beni çok incitti. Ne yaparsınız böyle bir durumda? Özür mü dilersiniz? Hayır. Çünkü özür dilemek kabullenmek demektir. Kabullenmek de zayıflıktır. Bunun yerine saldırıya geçersiniz. Sen her şeyi çok abartıyorsun zaten. Seninle iletişim kurmak çok zor. Her zaman kurban rolündesin gibi şeyler. Bu taktikler inkar et, saldır, kurban rolünü tersine çevir gibi bir takım adımlardan oluşur. Ve artık suçlu ve mağdur tarafları bir anda değişmeye başlar. Narsistin dünyasında iki tür insan vardır. İlahlar ve köleler. Birini idealize ettiğiniz an o kişi mükemmeldir. Kusursuzdur ve sizi kurtaracak olan kişidir. Bu balayı dönemi gerçek aşk gibi görünür ama değildir. Bu bir nesneyi kapatana kadar üzerinde yazan fiyat etiketini kontrol etmekten farksızdır. Bu bana yeter mi? Bu beni mutlu eder mi diye sorgular durursunuz. Ama bir gün onun da normal bir insan olduğunu fark edersiniz. Bir hata yapar, sizi hayal kırıklığına uğratır ya da daha da kötüsü sizden farklı bir fikre sahiptir. İşte o an bir anahtar döner. Artık o kişi bir hiçtir, değersizdir. Ve şimdi devalüasyon dönemi başlar. Zaten sen hep böyleydin. Zaten sana hiç güvenmemiştim. Zaten seni sevmiyordum gibi. Gri tonlar yoktur. Birisi ya sizi tamamlayan bir mucizedir ya da zamanınızı çalan bir engel. Bunun ortası yoktur. Şimdi narsistin aşk anlayışına bir bakalım. Eğer siz bir narsistseniz, seni seviyorum dediğinizde aslında ne demek istiyor olabilirsiniz? Hadi şimdi şöyle bir içinizi okuyalım. Bana hizmet ettiğin sürece, bana kendimi iyi hissettirdiğin sürece, benim ihtiyaçlarımı karşıladığın sürece ben senin yanında kalabilirim. Sanki lütfetmiş gibisinizdir. Aşk sizin için bir yatırımdır. Ben sana ev aldım, tatile çıkardım, arabayı verdim. Daha ne istiyorsun dediğinizde aslında şunu söylersiniz. Senin için yaptığım her şeyin bir bedeli var ve sen de o bedeli bana ödemek zorundasın. Ödemek derken beni asla eleştirmemek, her zaman benim istediğimi sorgusuz sualsiz yapmak, kendi ihtiyaçlarını sessizce bastırmak gibi şeyler. Fakat gerçek aşk birbirinin varlığına değer vermektir. Ama siz onun size sağladığı faydalara değer veriyorsunuz. O bir çamaşır makinesi, bir bulaşık makinesi, bir seyirci kitlesi, bir ego jeneratörüdür size göre. Makine bozulduğunda tamir etmez, bir çırpıda değiştirirsiniz. Şimdi bir sahne hayal edin. Çocuğunuz okulda bir oyun için sahneye çıkacak ve siz de o salondasınız ve onu izliyorsunuz. Çocuğunuz sahnede repliğini unutuyor. Donup kalıyor bir anda ve gözleri doluyor. Normalde sağlıklı bir ebeveynin bu durumda yüreği parçalanır. Ona sarılır. Sen harikaydın der. Ama siz bir narsistsiniz ve
İlk tepkiniz muhtemelen şu olurdu: "Beni rezil ettin. Herkes benim çocuğumun başarısız olduğunu gördü. Senden utanıyorum." Ve çocuğunuzun acısı sizin sosyal imajınızın gölgesinde kaybolur gider. Başkalarının duygusal dünyası sizin için soyut bir kavramdır. Tabii ki onların da duyguları var diyebilirsiniz belki ama bunu hissetmezsiniz. Bu bilgi teoriktir, vicdani değildir. Normal bir insanın vicdan duygusu bir navigasyon cihazı gibidir. Yanlış yola girdiğinizde sizi uyarır. Ama narsistin vicdanı bozuk bir navigasyon cihazı gibi. Yanlış yoldasın demez. Çünkü narsiste göre tüm yollar doğrudur. Çünkü o yolda o yürüyordur. Bir hata yaptığınızda, birine zarar verdiğinizde tek hissettiğiniz şey yakalanmış olmanın verdiği rahatsızlıktır. Keşke bunu daha akıllıca yapsaydım da kimse fark etmeseydi diye düşünürsünüz. Karşınızdaki kişinin acısı değil, kendi konforunuzun bozulması sizi rahatsız eder. İlginçtir ama narsist hem kral hem de kurbandır. Bir yandan ben en iyisiyim derken diğer taraftan herkes bana haksızlık ediyor der. İki maske birbiriyle çelişir gibi görünür ama aslında ikisi de aynı boşluğu doldurmaya çalışır. Gizli narsist tipi tam olarak budur. Sürekli ben çok yetenekliyim ama şans bana gülmedi diye konuşur. Kimse beni anlamıyor. Arkadaşlarım beni kıskanıyor. Eşim bana yeterince destek vermiyor gibi şeyler söyler. Her zaman bir bahanesi vardır. Dünya ona hak ettiği değeri vermiyor. Kendinizi bir kurban olarak konumlandırdığınızda iki şey elde edersiniz. Birincisi, başkalarının suçluluk duymasını sağlarsınız. Ona acıyorum, yardım etmeliyim derler. İkincisi, asla sorumluluk almazsınız. Çünkü kurbansanız eğer zaten kimse sizi suçlayamaz. Narsistin içindeki boşluk o kadar büyük ve derindir ki sürekli uyarılmaya ihtiyaç duyar. Düz, sakin, huzurlu bir ilişki ona göre sıkıcıdır. Sizin sürekli bir adrenalin pompalanmasına ihtiyacınız vardır. Bu yüzden kaos yaratır, sebepsiz yere bir tartışma başlatırsınız. Ortada hiçbir sorun yokken bir sorun uydurursunuz. Neden hala eski sevgilinden mesaj geliyor diye sorarsınız ama öyle bir mesaj geldiği yoktur. Fakat bu soru bir kez sorulduğunda ortalık karışır, herkes telaşlanır, açıklamalar yapılır. Bu enerji sizin yakıtınızdır. Sakin bir akşam geçiriyorsunuz, herkes mutlu ama sizin içiniz rahat değil. Çünkü mutluluk kontrol gerektirmez. Fakat kaos kontrol ister ve siz kontrolün olmadığı bir yerde var olamazsınız. Bu yüzden ortaya sessizce bir bomba atarsınız. Bu evde hiç kimse beni anlamıyor dersiniz ve bir patlama başlar. Fiziksel şiddet görünür izler bırakır ama psikolojik şiddetin en acımasız biçimlerinden biri olan sessiz muamele hiçbir iz bırakmaz. Bir narsist olarak eğer partneriniz sizi kızdırdıysa intikamınızı nasıl alırsınız? Varlığınızı geri çekerek. Günlerce ya da haftalarca onunla konuşmazsınız. Sanki görünmez olursunuz. O bir odaya girdiğinde siz çıkarsınız. O sizinle konuşmaya çalıştığında başka bir işle meşgul olursunuz. Bu psikolojik bir boşluğa itme hareketidir. Mesaj açıkça şudur: sen benim için yoksun ve var olmana da izin vermeyeceğim. Bu taktik o kadar acımasızdır ki karşıdaki kişi çaresizlik içinde yalvarmaya başlar. Lütfen konuş benimle. Ne yaptıysam özür dilerim. Ne olur bir şeyler söyle. İşte o anda zafer sizindir. Çünkü artık o varlığını sizin merhametinize borçludur. İlişki bitmiş ve o sizden uzaklaşmıştır. Artık güç alacağınız kaynak kurumuştur. İçinizdeki boşluk tekrar büyümeye başlar. Peki ne yaparsınız? Onu tekrar hayatınıza geri çekmeye çalışırsınız. Çok özür dilerim, yanlış yaptım. Bu defa söz, gerçekten değişeceğim gibi mesajlar havada uçuşur. Çiçekler, hediyeler, romantik jestler hepsi sahtedir ama çok inandırıcıdır. Çünkü o an gerçekten inanıyorsunuzdur. Evet, bu defa farklı olacak diye düşünüyorsunuzdur. Ama gerçek şu ki değişim sizin için pek de mümkün değil. Sadece o kaynağa ihtiyacınız var. Tıpkı bir buzdolabının elektriğe ihtiyacı olduğu gibi. Tekrar size döndüğünde birkaç hafta ya da ay içinde her şey yine eski haline dönecektir. Çünkü değişen bir şey yok. Sadece o boşluğu dolduracak
biri gerekiyor. Hepsi bu. Evet, buraya kadar dinlediyseniz muhtemelen şöyle düşünüyorsunuz. Narsist olmak gerçekten de korkunç bir şeymiş ve aynı zamanda inanılmaz derecede zor. Ve haklısınız. Bir narsist olarak yaşamak aslında derin bir yalnızlık içinde yaşamaktır. Çünkü gerçek bir bağ kuramıyorsun. Her ilişki yüzeysel, her insan bir araç ve her duygu planlı. Issız bir adaya hapsolmuş gibisiniz. Etrafınızda insanlar var gibi ama aslında hepsi birer gölgeden ibaret. Onları görüyorsunuz fakat dokunamıyorsunuz. Duyuyorsunuz fakat hissedemiyorsunuz. Ve işin en acısı da şu. Bunun farkında bile değilsiniz. Peki değişim mümkün mü? Teoride evet ama pratikte bu gerçekten çok zor. Çünkü değişim önce bir problem olduğunu kabullenmekle başlar ve narsist kendi dünyasının kralı ya da kraliçesidir. Bir kralın ya da kraliçenin ne tür bir problemi olabilir ki? Şimdi gözlerinizi açın. O bedenin dışına çıkın ve tekrar kendi bedeninize dönün. Artık onun dünyasının nasıl işlediğini gördünüz. Eğer hayatınızda böyle biri varsa artık biliyorsunuz ki onlar size ait değil. Aynadan yansıyan, görmek istedikleri görüntüyle bakıyorlar. Sizin değeriniz onların kendileri hakkında ne hissettikleriyle ölçülüyor. Ve siz ne kadar parlarsanız parlayın, onlar için asla yeterli olmayacaksınız. Çünkü problem sizde değil, onların içindeki o bir türlü doymak bilmeyen boşlukta saklı. Bir narsisti değiştiremezsiniz ama kendinizi kurtarabilirsiniz. Tıpkı Sisyphos gibi o büyük kayayı dağın tepesine yuvarlamaya artık bir son verebilirsiniz. Çünkü kaya ne kadar iterseniz itin her seferinde aynı yere tekrar yuvarlanacak. Ve siz hayatınızı o kayayı iteklemekle geçirirken etrafınızdaki gerçek ilişkileri, gerçek sevgiyi ve gerçek hayatı kaçırıyor olacaksınız. Bu hayali deneyim size ne öğretti? Muhtemelen empatinin ve gerçek bir bağ kurmanın değerini ve belki de en önemlisi sizin gördüğünüz dünya başkasının gördüğü dünya değil. Bir narsist için dünya bir tiyatro sahnesidir ve herkes sadece figürandır. Ama sizin dünyanızda insanlar gerçek. Duyguları ve acıları gerçek ve o gerçekliği görebildiğiniz, hissedebildiğiniz sürece siz asla onlardan biri olamazsınız.